Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve açık pembe olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok kolay bir patik oldu hanımlar. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın yanlarda haroşalarımız var. Buraya benden 4 ya da 5 sıra haroşa fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de yine 2 ya da 3 diş haroşa eksik yaparsa patik boyutu küçülecektir. Örerken sizlere gerekli hatırlatmalarımı da yapacağım. Patiğimize şu ön bölümden başlıyoruz hanımlar. Açık pembe ipimiz ile 21 ilmek olarak. İpimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bıraktım. 21 ilmek atarak patiğimize başlıyoruz. 3, 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7. Bu şekilde 21 ilmek atalım gelelim. 21 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu ilk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar. Son bir ilmek kaldı. İpim benden tarafta, sonuncu ilmeğimi örmedim. Çünkü ön yüze geçtiğimde renk geçişi yapacağım. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi modelimize başlayacağız. Patiğimizin önündeki bu model 4 sıradan oluşuyor. Koyu pembe ipimi ekleyeceğim. Ön yüzde modelde birinci sıra. İlk ilmeğimi örerek başladım. Hemen yanına ikinci ilmeğimi de pembe ipim ile örüyorum. Hemen ipimin ucunu da buraya düğümleyeceğim, pembe ipimin ucunu. Şimdi buraya 2 ilmek pembe ile ördük hanımlar. 2 tane toz pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına 3 tane koyu pembe örüyorum normal düz olarak. 2, 3. 2 tane toz pembe ilmek örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi koyu pembe ipim ile örüyorum. 2 tane toz pembemi örmeden aldım. 3 tane koyu pembe ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 tane toz pembemi örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi normal koyu pembe ipimi örüyorum. Ön yüzde modelin birinci sırası. Geri döndüm. Arka yüzde modelde ikinci sıram. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra koyu pembe ilmeklerimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Toz pembe ilmeklerimi tekrar örmüyorum. Koyu pembe ilmeklerimi normal düz yani haroşa örüyorum. Açık pembe ilmeklerimi örmeden alıyorum. Koyu pembelerimi düz örüyorum. Açık pembeleri örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrardan 2 açık pembe ilmeğimi örmedim. Yanındaki bir tane ilmeğimi koyu pembe ile ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi ön yüzde modelde 3. sıramız hanımlar. Bu sıramızda açık pembe ipim ile devam edeceğim. Kenar ilmeğimi renk geçişi olduğu için düz örerek başladım. Şimdi modelimizi oluşturacağız. Burada bir tane koyu pembe bir de açık pembe ilmeğim var. Bu ikisini yer değiştiriyorum. Toz pembe önde olacak şekilde, koyu pembe de arkada olacak şekilde sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi açık pembe ipim ile düz ördüm. Bakın burada ikinci pembe ilmeğim var. Hemen solunda da koyu pembe. Bunları da yer değiştiriyorum. Hanımlar bu açık renkli ilmekler önde, koyular arkada olacak şekilde yine bakın yer değiştirdim. Önce koyu, sonra da açık pembe ilmeğimi sırasıyla düz ördüm. İlk modelimi yaptım. Aralarda bir ilmek düz örüyoruz. Bakın ortalardaki bu 2 tane toz pembe ilmeği sağ ve soldaki koyu pembe ilmeklerle yer değiştiriyoruz. Önemli olan açık pembe ilmekler önden gelecek şekilde, koyular da arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz ve ardından yer değiştirdiğimiz ilmekleri sırasıyla düz örüyoruz. İkinci modelimi de yaptım. Araya bir ilmek düz örüyorum. Üçüncüyü yapacağım. Yine bu açık pembe ilmeğim ile koyu pembeyi yer değiştirdim.
Önce açık, sonra koyu pembe ilmeğimi düz ördüm. Tekrar diğer açık pembe ilmeğimi de solundaki koyu pembe ile yer değiştirdim. Önce koyu, sonra da açık pembe ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü modeli de yaptık. Araya bir ilmek düz ördüm. Sonuncu modelimi yapıyorum. Yine ilmeklerimi yer değiştirerek örüyorum. Açık pembe ilmekler önden gelecek şekilde, koyular da arkadan gelecek şekilde yer değiştirip ilmeklerimi düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. 4 tane modelimiz var. 4'ünü de örmüş olduk. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. ve sonuncu sıram. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. 4 sıradan oluşan ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz hanımlar. Yine ip benden tarafta, sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi tekrardan ikinci modeli yapacağız. 4 sıradan oluşan ikinci modelimizi tekrar kuruyoruz hanımlar. Hemen yapalım birlikte. İlk modelde ne yaptıysak ikinci modelde de aynı işlemi tekrar edeceğiz. Hemen başlayalım. Modelde birinci sıramız. Yine koyu pembe ipim ile başlıyorum. İlk 2 ilmeğimi koyu pembe ipim ile düz ördüm. Şöyle. 2 tane toz pembeyi örmeden alıyorum. 3 ilmek koyu pembe örüyorum. 2 tane açık pembeyi örmeden aldım. 3 koyu pembe. 2 tane açık pembe örmeden aldım. 3 ilmek koyu pembe. Tekrar 2 tane toz pembe örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi koyu pembe ipim ile örüyorum. Birinci sıramı tamamladım. Geri döndüm. Arka yüzde ikinci sıram. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra koyu pembe ilmeklerimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Açık pembe ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı böyle yapıyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. İlkini ördüm. Son kenar ilmeğimi de örmeden aldım. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Tekrardan bakın şimdi şeklimizi oluşturacağız. Renk geçişim olduğu için ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Şimdi burada açık pembe ve koyu pembe ilmek var. Yer değiştirerek örüyorum. Açık pembe önden gelecek şekilde, koyu pembe de arkada olacak şekilde yer değiştirdim. Önce açık pembe, sonra da koyu pembe ilmeğimi düz ördüm. Şimdi diğer açık pembe ilmeğimi de solundaki koyu pembe ile yer değiştiriyorum. Açık pembe yine önde. Önce koyu, sonra da açık pembe ilmeğimi örerek ilk modelimi tamamladım. Arada bir ilmek düz örüyorum. Şimdi devam edeceğim. Yine öndeki 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Açık pembeler önde, koyular arkada. Tekrardan diğer açık pembe ilmeğimi de solundaki koyu pembe ile yer değiştirip sırasıyla düz ördüm. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Yine aynı şekil 3. modelimi de yapıyorum. Arada bir ilmek düz. 4. ve sonuncu modelimi de yapıyorum. İlmeklerimi yer değiştirerek örüyorum. Ve son kenar ilmeğim. Bunu da düz ördüm. 3. sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde modelimizde 4. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Sırasıyla ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böylece 4 sıradan oluşan ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Sonuncu ilmeğimi yine örmedim. Çünkü ön yüzde yine renk geçişi yapacağız. Koyu pembe ile 3. modeli başlatacağız. 4 sıradan oluşan modeli 2 kez tekrar ettik hanımlar. Şimdi aynı şekilde modellerimizi tekrar edecek. Hanımlar, patiğimizin ön bölümüne toplamda, yani şu bölüme toplamda 10 tane model kuruyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya toplamda bu 4 sıradan oluşan modelimizi 10 kez tekrar edelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya 10 tane modelimi yaptım ve geldim. Şimdi patiğimizin kenar bölümünü yapacağız. Yani şu kenar bölümünü, yanlarını. Burada artık toz pembe ipimi kullanmayacağım. Bu koyu pembe ipim ile ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Toz pembe ipimi de artık kesiyorum hanımlar. Çünkü modelin devamında koyu renk ipimiz ile
devam edeceğiz. Hemen ipimin ucunu da şuraya düğümlüyorum. İlmeklerimin tamamını haroşa örüyorum hanımlar. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımızı elde ediyoruz. Şu ipimizin ucunu datlatarak gizleyerek getirdim. İlmeklerimin tamamını ön yüzde örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Böylece pembe ipimiz ile koyu pembe ipimiz ile bir diş haroşa örmüş oluyoruz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Baktığımızda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu. Burada 21 ilmeğimiz vardı. 21 ilmek ile buradaki haroşalarımıza devam edeceğiz. Ben bu kenar bölümüne toplamda 20 diş yani 20 sıra haroşa ördüm. Bakın ilkini birlikte yaptık. 19 sıra daha öreceğim, 20 olacak. Büyük yapmak isteyenler buraya 24 ya da 25 diş haroşa örebilir. Haroşa sayılarını benden fazla yapabilir. Daha küçük yapacağım diyenler varsa da 17 diş haroşa örmeleri yeterli olacaktır. Şimdi hep birlikte buradaki haroşalarımızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin kenarına 20 diş haroşamı ördüm ve geldim. Kenar bölümünü tamamladım. Artık ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bu şekilde kesimimi yapıyorum. Burada biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerin tamamını keseceğim. Son ilmeğim kaldı, onu da kestim. Hemen şuraya 2 tane zincir oluşturuyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu tek kenarını bitirdik. Şimdi hanımlar, ben bu ayakta gördüğümüz patik sağ patik. Sağ patiğimi yaparken aynen şu şekilde bakın. Şu başlangıç ipimiz var, şu pembe. Bunun karşısındaki şu bölgeden ilmekler çıkarttım. Bu sağ patiğim için bakın. Şu kenardaki bakın şu başlangıç ipi. Tam bunun karşısındaki ilk kenar ilmek yeri burası. Buralara sırasıyla girerek şöyle pembe ipim ile ilmekler çıkarttım hanımlar. Sağ patik bu şekilde yaptım. Dediğim gibi sağ patiğe buradan başladık. Hani şu başlangıç ipimiz var. Onun tam karşısındaki yer. Şuradan itibaren sırasıyla böyle kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarttım. Şuraya kadar hanımlar bakın. Şu pembeli yere kadar, buraya kadar toplamda 21 ilmek çıkarttım. Şimdi biz sol patiği yapacağız. Sol patiğimizi örerken de hanımlar tam olarak şuradan ilmek çıkartmaya başlıyoruz. Bakın şöyle düz olarak dik tuttum patiğimi. Hemen şu. Bakın şu bölgeden. Düz tuttuk, sol tarafındaki ilk toz pembe kenar ilmek yerine girerek sol patiğimin ilmeklerini de buradan çıkaracağım. Patikteki tek fark bu. Dileyen aynı yönde de çıkartabilir ama patik ayağı giyince model birbirine simetrik görünsün diye bu şekilde yapacağım. Şimdi ikinci ilmeğimi çıkarttım. Hemen ipimin ucunu düğümlüyorum. Sırasıyla burada 21 adet kenar ilmek yeri var. Diğer sağ patiği yaparken de şuradan şu uca kadar zaten 21 kenar ilmek yeri var. 21 ilmek çıkacak. 2 ilmek oldu. Sırasıyla bir tane toz pembe, bir tane koyu pembe kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8. Bu şekilde şu uca kadar 21 ilmek çıkaracağım. 21 ilmek çıkartalım, gelelim. Evet, 21 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Bu sol patiğimiz. Sol patiğimizde önce sağ kenarı yapıyoruz. Sonra sol kenarı. Sağ patiğimizde de önce tam tersini yaptık hanımlar. Şu patiğimizi yaparken de öncelikle bu sol kenarı yaptık. Ardından sağ kenarı yaptık. Çünkü ilmekleri buradan çıkartmıştık. Tek fark bu. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi biz buraya 21 diş haroşa örmüştük. 20 diş haroşa örmüştüm. Buraya da aynı şekilde 21 ilmek ile 20 diş haroşamı öreceğim. Sizler diğer kenara kaç diş haroşa ördüyseniz bu kenara da aynı sayıda haroşalarınızı
örmeniz gerekiyor. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şurada hanımlar bakın bir diş haroşamız oluştu. Buraya da yine 20 diş haroşamı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, 20 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi de keseceğiz. Yani patiğimizin diğer kenarını da burada tamamlamış oluyoruz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Yine gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar. Yine bu kenardaki kesim ilmek yerlerinden topuk bölümünde ilmekler çıkartacağız. Rahat çıkartabilmek için ilmeklerimizi gevşek bir kesim yapıyoruz burada. İlmeklerin tamamını kesiyorum böyle. Son bir ilmek kaldı. Bunu da kestim. Şimdi patiğimizin hanımlar böylece üst bölümünü tamamladık. Şimdi patiğimizi hanımlar bu sağ patiğimizi yaparken bu kenar bölümünü önce bu sol tarafı sonra sağ tarafı yapmıştık. Bu sağ tarafta ipimizi kestiğimiz için ipimizi tekrardan ekleyip bu taraftan taban için ilmekler çıkartmıştık. Fakat bu sol tarafı yaparken ipimiz burada kaldı. Buradan itibaren ipi buradan kesip yeniden eklemeye gerek kalmadan aynı yerden ilmekler çıkaracağız tabanımız için. Bu bölümde bir tık daha uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de tercih edebilir. Bakın buralarda kenar ilmek yerleri var. Sırasıyla buradaki kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek taban için ilmekler çıkartacağız. Bu şekilde. Şöyle ilmeklerimizi çıkartacağız. Öncelikle bu bölümden şu uç bölüme kadar ardından devam edeceğiz. Şu kenarlardan devam edeceğiz. Şu diğer uca kadar şu uçtan şu uca kadar ilmekler çıkartacağız. Ben bu uçtan bu uca toplamda 83 ilmek çıkarttım. Sizler şu kenar bölümlere benden daha fazla haroşa yaptıysanız ilmek sayınız 83 değil de 87 olur, 89 olur, 91 olur. Tek sayı oluyor hanımlar. Tek sayı olması gerekiyor. Yani 84, 86 değil de 81, 83, 87, 91 gibi tek sayı olması gerekiyor. Şu uçtan şu uca kadar. Dediğim gibi haroşanız fazlaysa ilmek sayınız 83'ten fazla çıkacaktır. Fakat siz küçük yapmak için yandaki haroşaları benden birkaç sıra eksik yaptıysanız da buradaki ilmek sayınız 83'ten eksik olacaktır. 81 olabilir, 79 olabilir, 77 olabilir. Yine tek sayı olacak şekilde ilmek sayınız az olacaktır benimkinden. Şimdi şu uçtan şu uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, şu diğer uca kadar 83 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimin hepsini düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Burundan başlayarak taban kesimimize geçeceğiz. Şimdi taban bölümde ilmek ayrımını şöyle yapacağız. İlmek sayınız kaç olursa olsun. Öncelikle buruna 7 ilmek ayırıyoruz hanımlar. Toplam ilmek sayımızdan benim 83 ilmeğim var. Sizin kaç ilmeğiniz varsa. Toplam ilmekten 83'ten ben 7'yi çıkartıyorum. 83'ten 7'yi çıkartınca geriye 76 ilmeğim kalıyor. 76 ilmeği de iki yana eşit paylaştırıyorum. Yanlara 38'er ilmek düşüyor. Ayrım böyle yapılacak. Mesela sizin farzı misal 91 ilmeğiniz var. 91'den 7 ilmeği çıkartıyorsunuz. Geriye 84 ilmeğiniz kalır. 84 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşer. Ayrım bu şekilde yapılacak. Öncelikle tabanımızı örebilmek için şu ilk kenardayım. Burada ilk 38 ilmeğimi öreceğim. Çünkü benim kenarıma 38 ilmek düşüyor. 38 ilmeğimi örüp geleceğim. Sizin bu ilk kenara kaç ilmek düşüyorsa o kadar sayıda ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, 38 ilmeğimi ördüm, geldim. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim tam ortaya. 1 2 3 4 5 6 7. Saydığımda şu kenarda da 38 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra şöyle geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3 4 5 6
7. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Hanımlar, tabanımız 11 ilmek olacak. 11 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan bir ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 8 ilmeğim oldu. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. 8 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Tabanımızda 11 ilmek var. Şimdi 11 ilmek ile kesimleri yapacağız. Öncelikle tabanda dediğimiz gibi 11 ilmek var. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesimi yapacağız. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesip örüyorum. Keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. 10 ilmek öreceğim. 11. de kesimi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alarak ikisini keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kesimimi yapıyorum. Patiğimizin tabanı 11 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. 10 ilmek örüp 11'de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 11 ilmek ile patiğimizin topuk tarafını yapacağız. Yine haroşaya devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şişimde 10 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın, şu kenarlarda kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 11 ilmeğim oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölüm bu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 11 ilmek oldu. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde keseceğiz ve bir sonraki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum yine. Aynı işlemi yapıyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi hanımlar, biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu topuk bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, topuğumuzu ördüm ve geldim, artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum.
patiğimizin örgü bölümünü burada tamamlamış oluyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Hemen şişimi alıyorum. Şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Hanımlar, patiğimizi tamamladık. Tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Onu da şimdi göstereceğim hemen. Öncelikle şöyle bir zincir attım buraya, kenarımız sıkı sağlam olsun diye. Şöyle yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Şu kenardan kalan ipimizin ucunu da arada gizleyerek götürüyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerinden şöyle ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Böyle sık iğne şeklinde kenar tığlamamızı yapıyoruz. Bunu çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Eğer çok sıkı yaparsak patik boğazı daralır, ayak zor girer. Şöyle kenar tığlamamızı yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar, yani şuraya kadar yapalım gelelim. Evet, ilk başladığım yere kadar kenar tığlamamı yaptım geldim hanımlar. Buraya da 2 tane zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Patiğimiz bitti. Hemen ipimin ucunu şöyle arka ilmek aralarına şuralara girerek gizleyeceğim. Tekrar zincirle bir düğümlüyorum. İyice sıkıladım. Patiğimiz bu kadardı. Oldukça kolay, örmesi zevkli bir model. Bakın, patiğimizi şöyle tamamladık. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Hemen makine yağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Yeni başlayacaklar için de çok güzel, iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Hanımlar, çok kolay bir modeldi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım patiğimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Buyurun hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu. Kenarlarımız, tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.